Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Menopozla ilgili ve yaşlılıktaki cinsellikle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bu konu uzun bir konu ve aslında yaşlılıkta cinselliğin devamı ile ilgili olarak size anlatacağım çok şey var. Çünkü yaşlılıkta cinsellik bitmemeli, bitmez. Ama velhasıl bedenimizdeki her yer yaşlanıyor. Yaşlanınca 65 yaşın üstü yaşlılık kabul ediliyor. 80 yaş üstü ileri yaş kabul ediliyor. Ancak her ne kadar da yaşlanmış olsak da bizim cinsel dürtülerimiz doğuştan ölene kadar var olacak şeyler. Ama bedenimizdeki tabii cinsel organlarda bazı sıkıntılar olabilir. Bundan dolayı da bu cinsel aktiviteler azalabilir. Bundan dolayı da kadın da erkek de bazen utanır, bazen de suçluluk duyar. Ve diğer taraftan toplumun da kendilerinden beklediği bazı davranışlar vardır. Yaşlılar cinsellik yaşamaz gibi algılarlar. O bekledikleri toplumun davranışları neler? İşte cinsellik yaşamazlar. Aslında kendileri de cinsellik yaşamak isterler. Velhasıl bir bilinç düzeyinde bir çatışma yaşıyorlar. Bundan dolayı da yaşlılıkta cinsellikle ilgili duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı, isteklerimizi talep etmeli partnerimizden. Bazen de destek almalıyız. Yani bireysel psikoterapi alabiliriz, evlilik terapisinden destek alabiliriz. Diğer taraftan yaşlılıkta bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. İşte kalp damar hastalıkları, tansiyon problemi, şeker problemi, işte romatizmal hastalıklar, sigara, alkol kullanımı zaten o hayatımızın maalesef çok kötü etkileyen unsurlarından biri. Depresyon, hormonal bozukluklar gibi bu tür durumlar da bizim yaşlılıkta cinselliğimizi olumsuz etkileyebilecek şeyler. Ondan dolayı da önce bunların bir takip, tedavi ve düzenini yapmamız gerekiyor. Ve elhasıl cinsellik haz veren bir eylem. Kendi bedenimizle barışık olduğumuz durumda o noktada da cinselliği yaşamamız çok daha keyifli olabiliyor. Cinsel organlarımız da yaşlanıyor ama bu bedenimizdeki yaşlanma sürecinden barışık olduğumuz noktada mutlu bir cinsel yaşamamız hiç de zor değil. Sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam aslında çok da cinsel organlarımızla ya da bedenimizle ya da yüzümüzün görüntüsüyle ilgili bir genelleme yapmak çok doğru değil. Yani kadın aynaya baktığında kendimi çirkin hissediyorum. Cinsel hayat artık beğenmez beni partnerim gibi algılamamak lazım. Eğlendiğimiz bir eylemdir cinsel eylem. Onun için de partnerimiz bizi ya da eşimiz bizi ya da biz eşimiz evlendiğimiz zaman bir ömür bir yastıkta diye evleniyoruz. Hiçbir zaman hiçbirimiz bıraktığımız yerde kalmıyoruz. Tabii ki zaman acımasız. Yaşlılıkta bazı bedensel ve fiziksel değişikliklerimiz oluyor. Ama bu çekincelere yer olmamalı cinsellikte. Yaşlanmaya bağlı karşılıklı çekiciliğimizi yitirmiş olsak da tekrar elde etmek mümkün. Samimi ve açık olarak birbirimizle konuşmalıyız. Birbirimizi böyle cinselliği bir performans gösterisi haline getirmemeliyiz. O haliyle beğenmeli, o haliyle kabul etmeliyiz ve beynimizi kapatarak da o hazzın, o doyumun ve o temasın tadına aslında odaklanmak hiç de zor değil. Cinsel eyleme yönelik fantaziler kurabiliriz. Bu fantazilerimizi eşimizle paylaşabiliriz. Aslında cinsel eylemde partnerimizle daha böyle hemhal oluruz, duygusal bütünleşiriz, yakın hissederiz. Duygusal dokunarak, temas ederek karşılıklı fantazilerimizi aktarabiliriz ve bu heyecan ve istekle ilgili süreçleri çok iyi yönetmek mümkün. Yeter ki suçlu hissetmeyelim, başaramama korkusu içinde olmayalım. Tensel uyumu ve karşılıklı anlayışı koruyarak cinsel çekiciliğimizi tekrar elde edebiliriz. Bu nokta önemli. Ve sevgili çiftler, özellikle bu videoyu izleyen yaşlılar için söylüyorum. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte fiziksel sorunlar olabiliyor. Evlilik içinde çatışmalar olabiliyor. Bunları biz yumuşaklıkla yönetmeliyiz, sevecenlikle, yakınlıkla, anlayışla. Genç çiftlere göre biraz daha bu sorunları aşmamız aslında çok daha kolay. Çünkü belli bir olgunluk seviyesine geldiğimiz için yönetmemiz çok daha kolay. Onun için de evlilik ve cinsel sorunları genç çiftlerden çok daha kolay çözeriz. Benzer sorunları zaten yaşarız genç çiftlerle ama farkımız şu ki biz daha kolay çözeriz. O psikolojik, sosyal, fiziksel kayıplar yüzünden çok da böyle kendimizi kötü hissetmememiz lazım. Çünkü yanımızda bize bir yoldaş var, bir hayat yoldaşımız var ve o hayat yoldaşımız bizim ihtiyaçlarımızı zaten karşılar ve biz de onun ihtiyaçlarını karşılarız. Onun için de biraz daha gençlere göre tabii ki şanslıyız. Bir de yaşlılar şunu da hissediyorlar, işte bedenlerindeki o yaşlanmadan dolayı kapasitelerinin
sınırlarını da bilmek noktasında sorun yaşayabiliyorlar. Yani gecede 3 kere 5 kere seks yapmaları tabii ki mümkün değil. Her pozisyonda seks yapmaları tabii ki mümkün değil. Belirli pozisyonları yönetmek ve kontrol etmek zorundalar. Cinsellik aslında farklı bir boyut değiştiriyor. Yaşlı cinselliği devam eder ama gençler gibi değil, boyut değişir. Daha duygusallığa, daha temasa, daha zihin durumuna bağlı bir değişiklik olur. Diğer taraftan neye dikkat etmeniz gerekiyor? Yani o fiziksel aktiviteleri ve sınırlarınızı bilmeniz gerekiyor. Diğer taraftan fiziksel kapasitedeki değişiklik olurken hayattan beklentilerimiz ve isteklerimiz de değişiyor. Çoğunlukla birçok beklentimizi yaşlandığımız zaman karşılamış oluyoruz zaten. Yaş almış çiftlere zihinsel durum, fiziksel kapasite değişimi, bu 3 konu, diğeri de hayattan beklentideki ve rollerin değişimiyle ilgili konulara tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Bunlar çiftleri etkileyebiliyor. Yani fizik, zihin ve hayat beklentileri noktaları ve rollerimizi etkileyebiliyor. Onun için de bunlara dikkat ederek bir ilişki kurmamız lazım. O aradaki ilişki bazen muhtaçlık ilişkisine dönüşebiliyor. Yani aniden kadın kocasına kendini bakmakla yükümlü bir bakıcı halinde bulabiliyor. Ya da erkek de kadına bakmak noktasında hissedebiliyor. Kadın erkeğe baktığı zaman erkek ihtiyaçları noktasında çok alıngan, çocuk haline gelebiliyor ve bu da iki tarafta çatışmaya neden olabiliyor. İlişkinin sıklığını ve cinsel ilişkinin yoğunluğunu, değişimine neden olabiliyor. İnsanlar yaşlandıkça yükselen bir ihtiyaç halinde hissediyorlar kendilerini. Bu kadın için de böyle, erkek için de böyle. Ondan dolayı da ilişkilerine bağımlılıkları bir noktada artıyor. Yakınlıkları bir noktada artıyor ama çiftin ilişkisi bu temellere bağlı kurulmadıysa, yani iyi bir diyalogları yoksa, sevgi ve güven bağına bağlı bir ilişkileri yoksa bu ihtiyaç noktasında çatırdamalar olabiliyor. Kadın kendini bakıcı, erkek kendini bakıcı. İşte o yakınlığa dayanamayıp ne yazık ki bazı problemler yaşayabiliyorlar. Yeni evliler de benzer süreçler geçirebiliyorlar. Onlar da böyle sorunlar yaşayabiliyorlar. En başta işte çok böyle evlendikleri ilk zamanlarda çok tolerans gösterdikleri birçok şeyi zamanla ani çıkışlar yapabiliyorlar, tolerans gösteremeyecekleri bir hale gelebiliyorlar. Ama yaşlı çiftler bunu genellikle daha kolay yönetiyorlar. Tanınmışlık hissi çok daha fazladır, uyum çok daha fazladır. Onun için böyle bir çatırdama yaşadığını hissettiğiniz zaman, yaş almış bireyler için söylüyorum, mutlaka destek alın ve o noktada da yakınlık ve teması birbirinizden eksik etmeyin. Bazen bu hastalık kalıcı da olabiliyor. Bazen bu hastalık geçici de olabiliyor. İnsan evlenirken bir yastıkta kocamak için evleniyor. Sevdiği bir birey için, emek verdiği bir birey için. Eşiniz ani bir hastalık geçirdi, işte yatalak oldu diyelim ve kadın olarak sen buna bakmaya başladın. Bazen geçici olabilir süreç, bazen kalıcı olabilir. İşte ne yazık ki bu evliliğe etki edebiliyor. Sağlıklı bir çift ilişkisi içindeyseniz çoğunlukla bunları kolaylıkla gözden geçirip istikrar için yeniden bir direnç yakalayabiliyorsunuz. Ama çift ilişkiniz sağlıklı değilse işte o noktada ne yazık ki evlilikte çatırdamalar yaşanıyor. Bundan dolayı da şimdiki gençlere tavsiyem şu: hem eğlendiğiniz, hem destek gördüğünüz, hem problemlerinizi konuşabildiğiniz, hem güvendiğiniz, hem de sizi asla yarı yolda bırakmayacak uzun soluklu ilişkilere girin. Sadece bugününüzü gün etmek için bir ilişkiye girerseniz yarın işte bu tür sorunlarla karşılaştığınızda ne yazık ki yalnız kalabilirsiniz. Ve cinsel problemler de bu kategorilerin içerisinde. Örneğin erkekte diyelim ki yaş aldı, sertleşme problemi yaşamaya başladı. Erkek işte kendini eşinden uzaklaştırabiliyor ya da kendi bu problemi nedeniyle kendini suçlayabiliyor, cinsel isteksizlik geliştirebiliyor. Kadın da şunu yapabiliyor: kuruluk oluyor, atrofi oluyor, yanma oluyor. Cinsel ilişki acılı hale geldiği zaman o noktada kadın da kendini çekebiliyor. Kadınla erkek aile içi iletişimsizlik nedeniyle aslında çok kolay çözülecek bu problemler ne yazık ki büyük sorunlara neden olabiliyor. Cinsellik dışında başka problemlerin etkisiyle de ne yazık ki büyük problemler karşı karşıya kalabiliyor. Başka bir örnekte eşlerden birinin diyelim ki depresyon kaynaklı başka sorunları var. İlişkisini aksatacak düzeyde kişilik değişimleri yaşadı. İşte eşiyle ilişkisini bozabiliyor ve organik temelli problemlerden
biri ise bu, diyelim ki işte prostat hastalığına bağlı depresyon geliştirici, tedavisi mümkün. Velhasıl her durumda sevgili kadınlar ve sevgili erkekler, her ne problem yaşıyorsanız yaşayın. Bu organik hastalıklar da olabilir, depresyona bağlı hastalıklar da olabilir, yaşlılığa bağlı fiziksel hastalıklar, zihinsel hastalıklar ya da beklentiler, işte bu 3 boyut, bahsettiğim boyut. Bunların hepsi evlilikte sıkıntı çıkarabilir. Ama ve lakin siz yıllardır bir birliktelik yaşadınız ve birbirinize destek oldunuz. O nedenle de destek olmaya devam edeceksiniz. O noktada gerilmiş bir ilişki ciddi şekilde bölünmelere, ayrılıklara neden olabilir. Yaşlılık hepimizi bekleyen doğal süreçler, tabii genç yaşta ölümler hariç. Bunu bilerek bir evlilik ilişkisine başlamak lazım. Uzun soluklu bir evlilik ilişkisine. Ve bu sonuç süreçleri kabullenmek de lazım. Bir bilgeleşme süreci. Ama ve lakin yaşlılıkta cinsellik bitmiyor. Fiziksel veya organik hastalıklarımız olsa da tansiyon gibi, şeker gibi, kalp gibi, işte vajinal kuruluk gibi, bunların hepsinin yönetimi son derece normal. Bizim çift ilişkisinde illa penis vajina birlikteliğine odakladığımız zaman cinsel yaşamı, o da ayrı problemlere neden olur. Aslında sevişmek, birlikte eşinle sarılıp uyumak aynı zamanda. Birbirinizin gözüne temas etmek, birbirinizin elini tutmak, birbirinizin ilişkisinde o göz temasını yakalayıp o sıcaklığı yakalamak. İşte o zaman o noktada yalnız olmadığınızı, bir desteğinizin olduğunu hissetmenize de yardım eden bir süreç cinsellik. Cinselliği lütfen yaşlandınız diye hayatınızdan çıkarmayın. Penis odaklı cinsellik yaşamayın. Cinsellik 7'den 77'ye hepimiz için bir ihtiyaç, en temel gereksinim. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Merak ettiğiniz konuları bu videonun altına yazmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.